Bütün gerçeği arayanlara selamlıyorum. I've been coming to Turkey for the last 10 years. Son 10 yıldır Türkiye'ye gelmekteyim. And I found this place is so much filled with spirituality. Ve bu ülkeyi o kadar çok spiritüellik dolu buluyorum ki. Perhaps you have had so many Sufis. Must be something in this country that there were so many Sufis created. Belki burada birçok Sufi yaşadı. O yüzden bu ülkede bir farklılık var. And I've read about them. I've read about Rumi and all others. And I find they describe the quality of a Sufi, the state of his mind, very beautiful. Ve ben bu Sufiler hakkında çok şey okudum. Rumi'nin hayatını okudum, onun hakkında çok şey okudum. Ve bütün bu yazdıkları şeyler bir Sufi'nin konumunu, içindeki sükuneti, halini çok güzel bir şekilde anlatıyor. But they didn't say how they became Sufis. Fakat hiçbiri nasıl Sufi olabileceğini anlatmıyor. They described, of course, very well and absolutely truthfully whatever was the achievement. Tabii ki ulaştıkları her şeyi, elde ettikleri her şeyi, konumu çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. But nobody could say that how they achieved. Fakat o mertebeye nasıl ulaştıklarını hiçbiri söylemedi. Even in the Quran, you see how Muhammad Sahib has described that he went through 7 heavens on a white horse. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Muhammed nasıl beyaz bir atın üzerinde 7 cennetten geçtiğini anlattı. He was a poet and the whole thing is so poetic. O bir şairdi ve bütün Kur'an çok şiirsel. The white horse was this Kundalini. Bu beyaz at Kundalini'dir. The more you will know about Kundalini, you will see how poetically he had described all these 7 heavens he crossed. Siz Kundalini'yi öğrenmeye başladıkça, Kundalini hakkında daha çok şey öğrenmeye başladıkça nasıl Hazreti Muhammed'in beyaz atla bu 7 cenneti aştığıyla onun alakasını anlayacaksınız. So unless and until you are a self-realized soul, as he has said, know thyself, unless and until you know yourself, you cannot understand any one of these scriptures. Siz aydınlanmış bir ruh değilseniz, nasıl Hazreti Muhammed dedi, kendini tanı. Siz kendinizi tanımadığınız müddetçe hiçbir zaman bu kutsal kitapları anlayamazsınız. They say, all of them say the same thing in different ways and also in poetry. Hepsi aynı şeyden bahsetmektedir bu kutsal kitapların. Değişik şekillerde bahsederler. Hepsi şiirsel olarak bahsederler. And it's difficult for common people to understand. Fakat normal bir insan için bu lisanı anlamak zordur. In no way there is difference in the
explanation of all these scriptures. They are just the same. Bütün bu kutsal kitapların içinde anlatılanların arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi aynıdır. Then there is no question of people fighting, because there is no difference in what they are trying to follow. O zaman insanların aralarında savaşmalarına hiçbir gerek yok. Çünkü bu dinlerin arasında bir fark yok. But problem was, one individual gets the self-realization and the others don't understand and they torture that person. Sorun şu ki bir kişi aydınlanmasını alıyor ve diğer insanlar anlamıyorlar o kişinin ne yapmak istediğini ve ona işkence etmeye başlıyorlar. As you know, Christ was crucified and all the saints, all the sages were tortured. Biliyorsunuz İsa çarmıha gerildi ve birçok aziz işkenceye tabi tutuldu. Even in China, there was this Tao. It was the same thing as the Yoga, but it was written in such a manner that people could not understand it, or I think could not take in what it was written. Çin'de Tao vardı. Tao Saja Yoga'yla benzerdir. Fakat insanlar anlayamadılar neyi izah ettiğini Tao'nun. Also, I find in Japan, Viditama is a disciple of Mahatma Gautam Buddha. He said the same things. He tried to practice yoga through various methods. All was nothing but Kundalini awakening. Japonya'da da Gautam Buddha'yı takip eden aydınlanmış insanlar vardı. Onların da yapmaya çalıştığı Saja Yoga'da yapılmakta olan bu aydınlanmayla ve gelişmeyle ilgili olan şeyler. Now the thing is of understanding can go to any limit of stupidity. insanlar anlamadıkları için saçmalığın her tür sınırına kadar gidebiliyorlar. There was a great poet called Kabir in India. Hindistan'da Kabir adında çok büyük bir şair vardı. And whatever he wrote was so much misunderstood by people that you cannot imagine what interpretations they took. Ne yazık ki onun yazdıkları insanlar tarafından anlaşılmadı, yanlış aktarıldı insanlara yazılarda. He says in one poetry that my beloved went away and I did not cry. Bir şiirinde sevdiğim gitti ve ben hiç ağlamadım onun arkasından. Now people think beloved means a lover. It is what he was meaning was a life. That life went away, but I did not. I didn't say anything. İnsanlar sevdiğim deyince, beloved deyince onu sevdiği kişi olarak anladılar. Halbuki o hayatından bahsediyordu. So he was saying about the death, while people always think it is some sort of a beloved he's talking about. Her zaman insanlar onun bir aşkından bahsettiğinden zannediyorlardı. Halbuki o yaşam ve ölümden bahsediyordu. Thus, you see, we have problems of people fighting who say they are fighting in the name of religion. İşte şimdi en büyük sorunumuz insanlar din adına savaşmaktadır. Öyle diyorlar, din için savaşıyoruz diyorlar. To understand them, first you take your self-realization. Anlamak için ilk önce aydınlanmanızı almanız lazım. You have to know yourself.
unless and until you know yourself, how will you understand the subtle ideas they want to put forward? Kendinizi anlamanız lazım. Kendinizi tanımanız lazım. Kendinizi tanımadığınız zaman hiçbir zaman onların ne demek istediğini anlayamazsınız. So, whatever they have told you about the Kundalini is a fact. It's a fact and resides within you in the triangular core. Size Kundalini hakkında söylenilen her şey gerçektir. İçinizdeki sakrum kemiğinde, üçgen biçimindeki kemikte yer almaktadır Kundalini. You could be a Muslim, could be a Hindu, could be a Christian, anything. Even people from Africa came, they were black, some were white, some were yellow. All of them have got this Kundalini within them. Siz Müslüman olabilirsiniz, Hindu olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Afrika'dan da geldiler insanlar, her türlü ırk. Herkesin içinde bu Kundalini enerjisi bulunmaktadır. As God has made us the same. We all have noses, hands, everything, everywhere, whatever language we may speak. Nasıl Tanrı bizi hepimizi aynı yaratmıştır. Hepimizde burun vardır, el vardır. Sadece konuştuğumuz lisanlar farklıdır. Now, Sahaja means means and joy is born with the right to get this yoga and the union with the divine, the Root. Sahaja, sahar beraberdir, beraber demektir. Ja sizinle beraber doğan. Sahaja'nın manası odur. Onun için herkesin buna hakkı vardır. You all have this right. And now it is going to work out that you have to know yourself through the Kundalini awakening. Hepinizin buna hakkı vardır ve şimdi bu Kundalini'niz uyanacak. Çünkü buna hakkınız var hepinizin ve kendinizi bununla tanıyacaksınız. All this may be not written in those books. Perhaps that was not the time to write. Or maybe these books were written after a long time, after the Prophet went away or Christ died and all that. So there are certain subtle points missing. Bütün bu kutsal kitaplarda bazı şeyler yazılmamıştır. Çünkü belki o yazan kişinin ölümünden çok sonra yazılmıştır bu kitaplar. Onun için bazı eksikler bulunmaktadır kutsal kitaplarda. But it's a fact that you all of you have this power within you, this energy within you, which we call as Kundalini. Fakat bu bir gerçektir. Hepinizin içinizde bu Kundalini adını verdiğimiz enerji vardır. It has been proved now, because wherever I've gone, in any country, various type of people were there, and they all got their realization. Bu ispat edilmiştir. Çünkü benim gittiğim her ülkede insanlar aydınlanmasını almışlardır. Especially Turkey is a very dear country to me, because of so many people who were here and who were spiritually so equipped. They might call themselves Sufis. I mean, Sufi means Safai. Bilhassa Türkiye'de, çünkü buradaki insanlar spiritüel açıdan gerçekten hazırlar. Belki onlar Sufidir. So it cleanses, means this Kundalini rising cleanses you of your problems, of your enemies. Bu Kundalini içinizde yükseldikçe bu bir çeşit temizliktir. Sizin problemlerinizden, sorunlarınızdan, içinizdeki düşmanlardan temizler. Because it connects you to the all-pervading power which we call as you. And all your personality absolutely get absorbed with the truth. Çünkü Kundalini sizi her yerde olan o güçle, ruh adını verdiğimiz o güçle bağlantıya geçirir. Ve sizin kişiliğiniz, şahsiyetiniz o güçle birlikte olur,
when she rises, sometimes it is to just become thoughtlessly aware. Kundalini uyanınca ilk olarak içinizde olan şey, siz düşüncesiz farkındalık konumuna erişirsiniz. The thoughts come to us because we react. We see something, immediately we react. Düşünceler her zaman zihnimize gelir çünkü biz reaksiyon veririz devamlı. Bir şey görürüz ve hemen reaksiyon veririz. We react according to our ego or maybe according to our condition. Ya egomuz yüzünden ya da şartlanmalarımız yüzünden biz reaksiyon veririz devamlı. But when the Kundalini rises and crosses the center upward, then your thoughts stop. Fakat Kundalini yükselince ve buradaki enerji merkezimizden geçince, alnımızdaki enerji merkezimizden düşünceleriniz durur. Then you become a witness. You witness without thinking. O zaman siz şahit konumuna erişirsiniz. Yani düşünmeden şahit olarak seyredersiniz her şeyi. Thought rises, then falls. Then another thought comes up, rises and falls. Bir düşünce yükselir, sonra tekrar düşer. Bir başka düşünce gelir, sonra tekrar gider. There is a space, very little space in between. But we cannot see that space. We cannot be there in that space. İki düşünce arasında çok ufak bir alan vardır, bir boşluk vardır. Fakat biz bu boşluğu göremiyoruz ve yakalayamıyoruz. Now, these thoughts, who are all the time there hovering in our head, and our mind goes on jumping on them, doesn't allow us to be in the present because they come from the past and from the future. Bu düşünceler yüzünden, devamlı beynimize gelen, devamlı zıplayan bu düşünceler yüzünden bizim de dikkatimiz hep o düşüncelere gider ve o yüzden biz şu anda olamayız. Çünkü bu düşünceler ya geçmişimizden gelir ya da geleceği düşünmemizden dolayı gelir. So, we cannot be in the present. İşte o yüzden şu anda olamıyoruz. Past is finished, it doesn't exist, and the future is no more. So, what we have to do is to stay in the present. Geçmiş, geçmiştir, artık yoktur ve gelecek de yoktur. Gelecek diye bir şey yoktur. Onun için şu anda, şu anı yaşamamız lazım. And in the present is the reality, is the truth. Çünkü gerçek sadece şu anda bulunmaktadır, şu anda vardır. That's how we cannot enjoy it. O yüzden biz hiçbir şeyden zevk duyamıyoruz. For example, I see a very beautiful carpet here, very beautiful, and I start reacting on it, and then I start thinking how much this has cost, can I afford, all kinds of thoughts come. Örneğin ben bu halıyı görüyorum ve hemen düşünmeye başlıyorum. İçimde reaksiyon veriyorum. Bu halı acaba kaç para? Acaba ben böyle bir halıya sahip olabilir miyim? But I cannot watch it. Ama bu halıyı seyredemiyorum. Because I cannot watch it, the joy that is put by the artist in this, I cannot enjoy it. Çünkü bu halıyı yapan sanatçının o halıyı yaparken hissettiği mutluluğu ben reaksiyon verdiğim için hissedemiyorum. So when this Kundalini rises, what she does, she elongates those thoughts, and there's a space in between a pause. Kundalini yükselince ne yapar? Bu düşünceler arasındaki o boşluğu geliştirir. So we can see everything without thinking and enjoy it fully. İşte o zaman biz her şeyi düşünmeden görürüz ve o zaman düşünmediğimiz reaksiyonlar için her şeyden zevk alırız. And with this enjoyment, we get peace, complete
ve mutluluk duyduğumuz, zevk aldığımız için içimizdeki huzura kavuşuruz. Tamamıyla huzur hissederiz. We do not aggress others, we enjoy ourselves. Başkalarına saldırgan, agresif bir şekilde davranmayız. Çünkü kendimizle huzurluyuz, kendimizle zevk duyuyoruz. There are many peace conferences, but those who are having the conference have no peace with it. So what the use of having conference? Birçok barış konferansı yapılıyor. Fakat bu konferansı yapanların içlerinde huzur yok. O zaman ne işe yarar ki bu konferansları yapmak? We have 6 enemies within us at least, which are all the time torturing us. İçimizde en azından 6 tane düşman var. Ve bu düşmanlar devamlı bize işkence etmektedirler. They are described in the Sanskrit language very beautifully, but I'll tell them just now. Bu düşmanlar Sanskrit lisanında çok güzel bir şekilde açıklanmıştır. Ben şimdi size bunları söyleyeceğim. First is the anger. Birincisi öfke. That is so common. Comes out of so much of conditioning, maybe so much of ego. Herkeste, çoğu insanda bu öfke vardır ve bu egodan veya şartlanmalardan kaynaklanmaktadır. Then the perversion. Perversion of sex, of all kinds of dirty things people do. İkincisi sapıklık, cinsel sapıklık, diğer her türlü sapıklık insanların yaptığı. Then we have false pride. Üçüncüsü içimizdeki sahte, gerçek olmayan kendimizi beğenmemiz, gururumuz. Now we have jealousy. Kıskançlık, We have attachments. bağımlılıklarımız, tutkularımız. People are corrupt because they are attached to their children and they want to make money for them, so they are corrupt. İnsanlar niçin sahtekar oluyor? Niçin rüşvet oluyor? Çünkü insanlar çocuklarına aşırı bağımlı ve onlar için çok para elde etmek istiyorlar. And we have also attraction. We are attracted, supposing somebody is attracted, say, towards good clothes, somebody attracted towards good house, attractions. Bir de dikkatimizin cazip olan şeylere, cazip sandığımız şeylere gitmesi. Mesela bazıları çok güzel evlere karşı zaafları oluyor. Bazıları güzel kıyafetlere zaafları oluyor. Cazip görünmek için. We cannot explain. We cannot explain why we do that. Niçin böyle olduğumuzu anlamıyoruz, izah edemiyoruz. Why we suffer from all these enemies, we don't know. Niçin bu düşmanlardan bu kadar acı çektiğimizi bilmiyoruz. But once you become the spirit, spirit drops out everything. It is so clear, so clean. And what is the spirit? Is the reflection of God in our heart. Fakat siz ruh olduğunuz zaman, ruh her şeyi, bütün bunları atar içinizden. Çünkü o son derece saf, son derece temizdir. Çünkü o Tanrı'nın içimizdeki yansımasıdır. But the spirit that is within you, once it enlightens you, you become such a wonderful person, such a nice person, and you develop respect. İçinizdeki bu ruh aydınlandığı zaman siz o kadar muhteşem bir kişi oluyorsunuz ki, o kadar iyi bir kişi oluyorsunuz ki, bambaşka oluyorsunuz. But actually what happens is that when Kundalini rises, the spirit starts emitting vibrations, spiritual vibrations on your central nervous system. Kundalini yükselmeye başladığı zaman ruhunuzdan spiritüel vibrasyonlar, titreşimler sizin sinir sisteminize yayılmaya başlar. And you start feeling cool breeze on your hands.
out of your 48 bone area. Ve ellerinizde bıngıldak bölgenizden gelen, ellerinizde ve bıngıldak bölgenizde, başınızın üzerinde serin bir esinti hissetmeye başlıyorsunuz. And then these figures, which represent the centers within you, start speaking, telling you what's wrong in what center. Ve bu parmaklarımızın her biri içimizdeki enerji merkezlerini temsil eder ve onlar bize neyimizin yanlış olduğunu içimizde söylemeye başlar. Onları hissederiz, batarlar mesela. Also, they tell you about others, what's wrong with others. Aynı şekilde ellerimiz, parmaklarımız başkalarının nelerinin doğru olmadığını bize anlatır. This connection with the divine gives you this blessing that you know what's wrong with you and what's wrong with others. İşte bu Tanrı'yla olan bu bağlantı öyle bir kutsama vermektedir ki siz gerek kendinizin gerek başkalarının sorunlarını, yanlışlarını anlarsınız. Even the doctors need not tell you, nobody need tell you, you just know on your fingertips. Doktorlar bile bunları söylemez. Siz onu, bütün bunları sadece parmak uçlarınızda hissedersiniz. So, in the Quran it says that at the time of Qiyamah, your hands will speak. Zaten Kur'an'da bunu söylemektedir. Kıyam zamanında elleriniz konuşacaktır. So, this is the Qiyamah time. Qiyamah is different. They have no hand in hand. Qiyamah and Qiyamah. Şimdi kıyam zamanı, kıyamet farklıdır. Now, because this is the last judgment, Artık şimdi bu zaman son yargı dönemi. those who do not accept their self-realization and do not get into the heavenly bliss of divinity, they go to hell. That is the distance. Aydınlanmasını kabul etmeyen, bu cennetin içine girmek istemeyenler, onlar sadece aşağı düşerler. So for you it is important that your hands first speak and tell you about you and others. Onun için bu sizler için çok önemlidir. Elleriniz konuşmalı ve başkaları hakkında ve kendiniz hakkında sizi bilgilendirmeli. That is how you are a Muslim, otherwise you are not. Siz Müslümansınız işte. Aksi halde siz Müslüman olamazsınız ki. Bu şekilde olursunuz. If your hands do not speak, then you are not a Musliman in surrender. Elleriniz konuşmazsa siz Müslüman değilsiniz. Teslimiyette değilsiniz. It's all said, it's all in the Quran, but one should be able to read it after you have got your realization. Bütün bunlar Kur'an'da vardır. Siz aydınlanmanızı aldıktan sonra ancak Kur'an'ı okuduğunuzda bunu anlayabilirsiniz. It is high time that we should realize that we have been following something so much, and why is it we are in trouble? Why we have not been able to achieve whatever is promised? Artık anlamamız lazım. Biz uzun zamandır bir şeyi takip ediyoruz. Niçin erişemiyoruz? Onun bize vaat ettiği şeylere niçin ulaşamıyoruz? It is. There's something missing that so far we have not been able to achieve what is being promised. Bir şey eksik. Bize söz verilen şeyi şu ana kadar elde edemedik. Bize vaat edilen şeye şu ana kadar ulaşamadık. Bir eksiklik var. You all can have your self-realization. Hepiniz aydınlanmanızı alabilirsiniz. Do not have any fear about it and some sort of funny ideas about it. Sakın bundan korkmayın ve kafanızda bununla ilgili
garip şeyler olmasın. Because whatever will happen, you will feel it. Çünkü her şeyi siz tecrübe edeceksiniz ve hissedeceksiniz olacakları. It's not something imaginary. Bu bir hayal edilen, hayali bir şey değildir. It's the actualization. Bu gerçektir, gerçeğin olmasıdır. To the Christians, I say, it's the actualization of baptism. Ben Hristiyanlara bu vaftizin gerçekleşmesi diyorum. So it's your chance now. All of you, so many have come to have that self-realization. Şimdi çok insan geldiniz buraya aydınlanmanızı almak için. İşte şimdi bu sizin şansınız buna ulaşmak için. It was prophesied that it will happen collectively. Bunun kolektif olarak yapılacağı önceden söylenilmişti. And so you all deserve it. And you should have it. Because it is what is promised. Ve hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Çünkü bu size söz verildi ve buna ulaşmanız lazım. So ultimately what happens? That you jump in the ocean of joy. Ne olacak? Siz mutluluk ve neşe okyanusuna atlayacaksınız. You become powerful. Siz güçlü olacaksınız. But you don't have ego. Fakat egonuz olmayacak. And you know how you can help others, help yourself, and help the family. Ve başkalarına nasıl yardım edeceğinizi, kendinize nasıl yardım edeceğinizi, ailenize nasıl yardım edeceğinizi bileceksiniz. All of you can get it. Hepiniz buna ulaşabilirsiniz. I mean, those who want it, can all get it. It can be forced, it can't be forced. Tabii ki sadece arzu edenler buna ulaşabilirsiniz. Bu size zorlama verilemez. Thus, you will know what you are and also what others are. İşte bu şekilde siz kendinizin ne olduğunu ve aynı şekilde başkalarının ne olduğunu anlarsınız. Many people have been cured with surgery, no doubt. We also have a hospital in India. Bugüne kadar birçok insan sadece yoga ile tedavi olmuştur ve Hindistan'da da hastanemiz vardır. Where people are cured without any medicine, with their own vibrations. Ve bu hastanede insanlar hiç ilaç kullanılmadan kendi vibrasyonları ile tedavi edilir. Moreover, mentally there are so many people who have been cured. Aynı şekilde zihinsel olarak da birçok insan tedavi edilmiştir. And your problems are solved because you get out of your problems. Ve problemleriniz, sorunlarınız halloluyor. Çünkü problemlerden çıkıyorsunuz. You'll be amazed how miraculously you achieve such small things which really look very big to begin with. Ve şaşıracaksınız. Nasıl mucizevi bir şekilde size çok büyük gözüken şeyleri nasıl elde edeceksiniz? Every human being has a right to get self-realization. Bütün insanların aydınlanmalarını almaya hakları vardır. All negative forces and energies just drop out and run away. Bütün negatif güçler, bütün negatif enerjiler içinizde yok olur ve uzaklaşır. Just like when the light comes in, all darkness goes away. Nasıl burada elektrikleri yaktığımızda karanlık yok oluyor? Sometimes people don't believe because they don't think they are capable of getting self-realization. Bazen insanlar buna inanmıyorlar çünkü aydınlanmalarını alabileceklerine, içinde o kapasite olduğuna inanamıyorlar insanlar. But I'm sure tonight you will learn what you are. Fakat eminim ki bu akşam siz ne olduğunuzu anlayacaksınız. You
person, and the whole being will be filled with joy and divine love. Son derece rahat ve huzurlu bir kişi olacaksınız ve bütün benliğiniz neşe ve tanrısal sevgi ile dolacak. It's not because of it, it's because of you. Bu benim yüzümden değil, bu sizin sayenizde olacak. You are the ones who have, but only I have to open the window again. Çünkü bu sizde var. Benim yapacağım şey sadece pencereyi açmak, buradaki pencereyi açmak. That too you do because it's your desire to become. Your pure desire to become. Bunu da siz yapıyorsunuz çünkü sizin içinizde bu arzu var, bu saf arzu var buna ulaşabilmek için. Otherwise, no other desire is pure. Bunun dışında diğer hiçbir arzu saf değildir. All economics is based on one point, that no human desire is complete. Ekonomi der ki hiçbir insanoğlunun hiçbir arzusu tamamıyla kavuşmamıştır insan o arzuya, ekonomiye göre. Today you want to have one thing, then you want to have another. Bugün bir şey istiyorsunuz, yarın başka bir şey istiyorsunuz. And you are never satisfied. Ve hiçbir zaman tatmin olamıyorsunuz. But this is pure desire. Kundalini is the energy of pure desire because the desire of God Almighty. Ama bu saf arzudur. Kundalini saf arzudur çünkü bu Yüce Tanrı'nın arzusudur. So, when you get your realization, you feel absolutely satisfied and enjoy whatever you have. Aydınlanmanızı aldığınızda son derece tatminkar olacaksınız ve elinizde olan her şeyden son derece neşe duyacaksınız. And also you enjoy others and their things without thinking that they don't belong to you. Ve başkalarından da zevk alacaksınız ve başkalarının sahip olduğu şeylerden de neşe duyacaksınız. Ve bunu hissederken de hiçbir zaman niye bende ondan yok diye hissetmeyeceksiniz. The whole panorama changes and you become a very universal personality. Bütün görüş açınız değişecek ve siz evrensel bir kişi olacaksınız. You really become global. And everybody who is in Sahaja Yoga are such great friends. Global olacaksınız gerçekten ve Sahaja Yoga'da olan diğer kişiler sizin çok yakın dostlarınız olacak. I'll give you an example that Palestinians were fighting the Israelis. And one of the Israeli fellow telephoned to me that, "Mother, we have some Sahajogis in one of the villages of Palestine." Bir örnek vereceğim size. Filistinlilerle İsrailler savaşıyordu ve bir İsrailli bana telefon etti ve bir şey söyledi. They were friends, despite the fact that parents were fighting, countries were fighting. But they were Sahajogis, so they were friends, real friends. Ve dedi ki savaştığımız başka bir köyde, İsrail'in savaştığı diğer bir Filistin köyünde bir arkadaşı vardı onun. Ve her ne kadar iki ülke savaşıyorsa onlar iki arkadaştı. So this Israeli knew that they are going to drop a big bomb in a particular village. And he told me that, "Please pay attention, Mother. I don't want people to be killed there." Ve bu İsrail'le o köye bir bomba atılacağını biliyordu. Ve dedi ki bana, "Anne lütfen dikkatini koy, dikkat et, ben orada insanların ölmesini istemiyorum," dedi. I did pay attention and they never dropped the bomb. Ve ben oraya dikkatimi koydum ve o bomba hiçbir zaman oraya atılmadı. Love is the most powerful thing human beings have.
Sevgi, insanların içinde var olan en güçlü şeydir. We have never used it. We have always used hatred to overpower others. Biz hiçbir zaman bunu kullanmadık. Her zaman nefreti kullanıyoruz insanlara hükmetmek için. We have never used love. Hiçbir zaman sevgiyi kullanmadık. There is divine love all over the world. That's why we are existing. Dünyada her yerde tanrısal sevgi var. O yüzden biz varız zaten. You have to just become one with it. That's all. Sizin sadece bir bütün olmanız lazım bununla. Sadece o kadar. It is all over. It's called room. It's all over. But we have not yet felt it. Bu güç her yerde var. Biz buna ruh diyoruz. Her yerde var. Fakat biz bunu henüz hissedemedik. For today, now you have the time to feel it. Şimdi bunu hissetmek zamanı. Şimdi burada bunu hissedeceksiniz. For that, you don't have to concentrate or do anything. It will just work automatically. Bunun için bir konsantrasyon yapmanız veya herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Otomatik olarak bunu hissedeceksiniz. Have faith in yourself. Kendinize inanın. Do not condemn yourself for it. Herhangi bir şey için kendinizi yargılamayın. This will change the whole world. Once they realize that there is divine love which rules us. Bu bütün dünyayı değiştirecek. İnsanlar bize güç veren Tanrı'nın sevgisinin farkına vardığında bütün dünya değişecek. So the first state is thoughtless awareness, and the second state is what we call as the doubtless awareness. Birinci konum düşüncesiz konum, düşüncesiz farkındalık konumu. Ulaşacağımız ikinci konumda şüphe duymadan farkında olmak konumu. That state comes to people automatically, sometimes together, and they have no doubts about it. Bu konum insanlara bazen ikisi aynı anda gelir ve o zaman insanlar hiçbir şeyden şüphe duymazlar. It works that way. It doesn't give you any doubts anymore. You are sure this is what it is. Bu şekilde işler ve hiçbir şeyden şüphe duymazsınız artık. Çünkü bunun gerçek olduğundan şüphesiz bir şekilde inanırsınız. Today somebody came to see me. He used to perspire a lot. And I saw him. He had a problem with his heart. He was working very hard. Bugün biri bana geldi ve bu kişi çok yoruluyordu, çok bitkin oluyordu ve çok terliyordu. Ben baktım onun kalbinde bir sorun olduğunu anladım. So I raised his kundalini. He got his realization. His perspiration stopped. Ve onun kundalinisini yükselttim, aydınlanmasını aldı ve bu aşırı terleme konumu durdu. So I told him that you should forgive others. And that worked. Ben ona affetmesi gerektiğini söyledim. Başkalarını affetmesi gerektiğini söyledim ve bu işledi. And this young fellow would have been very seriously ill or dead by that kind of a heart. Ve böyle bir kalp yüzünden belki bu genç kişi çok ciddi bir şekilde hasta olacaktı, hatta ölebilecekti de. So you get an awareness which is doubtless. İşte siz bu şekilde bir farkındalığa ulaşıyorsunuz ve bu farkındalık şüphesiz oluyor, şüphe duymuyorsunuz. So all those who want to have their self-realization, please stay on, but who don't want to have, should leave the hall. Lütfen aydınlanmasını almak isteyenler kalsın, istemeyenler de lütfen salondan ayrılsın. One thing you should not
you cannot pay for spirituality. Spiritüellik için para ödenmemeli. There are many false people who are doing all kinds of nonsense. Only thing is you must take to your self-realization. Birçok insan var, sahte bilgilerle çok büyük saçmalıklar yapıyorlar. Onun için sizin aydınlanmanızı almanız lazım. So that you all become Sufis. İşte bu şekilde hepiniz Sufi olacaksınız. You don't have to give up the state, or you don't have to become an ascetic. Herhangi bir şeyden vazgeçmeniz, büyük bir fedakarlık yapmanız gerekmiyor. I'm a married woman, I have got children, I have got grandchildren, I have got great-grandchildren. Ben evli bir bayanım, benim çocuklarım var, torunlarım var ve torunlarımın çocukları var. But I am what I am. Ama ben neysem oyum. That's what should happen to me. İşte size olması gereken de bu zaten. So again I would request those who don't want to have that self-realization should leave the hall. Tekrar rica ediyorum, aydınlanmasını almak isteyen Like this, just like this. Yeah. And now close your eyes. Şimdi gözlerinizi kapayın. Please close. Lütfen gözlerinizi kapayın. See if you are feeling cool breeze on your fingertips. Parmak uçlarınızda serin bir esinti hissediyor musunuz? Söylemeyin, içinize bakın. Now, please open your eyes, put your left hand towards me and put the right hand, bend your head and put the right hand against the Father Onadian for the soft bone in your childhood. Lütfen gözlerinizi açın. Sol elinizi bana doğru tutun ve sağ elinizi uygudak kemiğinizin üzerinde, başınızın üzerinde tutun. Başınızı öne eğin lütfen. See if it is coming on the left hand. Şimdi bakın, hissediyor musunuz sol elinizde? Little, it should be above the head, not on top. Hemen başınıza yapışıp tutmayın elinizi. Biraz yukarı Bend your sıkın. head and see for the soul. Move your hand and see for the soul. Başınızı öne